Evet, tabana örgümüzü birleştirdik. Burayı bitirdik. Şimdi bir sıra sık iğne yapalım. Bir sıra sık iğnemiz bittikten sonra bir zincir çekelim. Bir sıra sarma yapacağız. Sarma nasıldı arkadaşlar? Yaptığımız sık iğnenin altından ördüğümüz yere tekrar sarıyoruz. Evet, bu şekilde alttan tamamını bu şekilde saralım. Topuk kısmı da dahil. Bu şekilde tamamını başlamış olduğumuz yere kadar saralım. Evet, sarmamızı bitirdik. Burada ipimizi bağlayalım. Bir zincirimizi çekelim ve koparalım. Bakın tamamına topuk kısmına dahil sarma yaptık. Şimdi ön tarafa başlayacağız arkadaşlar. Şöyle bakın, ön tarafta 2, 4, 6, 8, 9 sıra sarma yaptık. Şöyle ayakkabımızın ön kısmını ortalayalım. Şöyle şurası orta desek. Şöyle orta desek. 1, 2, 3. Sağa doğru. Bakın ortadan, tam belirlediğimiz ortadan sağa doğru 1, 2, 3 ilmek. Şöyle dıştan alalım, ilmek içeride kalsın. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7.'yi evet şu şekilde aldım. Şimdi bunu saracağız.
Dibinden sarayım. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi hemen yanından örülmemiş olan sık iğneden 2 tane kaydırma ile ekleyelim. 1 2 dönelim. Birinciyi atlayıp ikinciden örmeye devam edelim. Buradakine batmak biraz zor oluyor. Evet, şimdi yine burada iki taneyle, iki kaydırmayla yine ekledim. Sararken de burada hemen ilkinden değil bir tane atlayarak saracağız. Tam 9 sıra aynı şekilde sarma yaparak ön burun kısmımızı bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi yine burada iki kaydırmayla ekleyelim. Yine birinciyi atlayalım. İkinciden sık iğnemizi yapalım. Bu kısımlar püsküllü file babet videomuzda sayıları aynı. Orada biraz daha ayrıntılı gösterdim. Yani bu kısımlarda burada anlaşılmadıysa o videonun baş kısmına da bakılabilir. Evet, yine burada bir iki kaydırmayla ekliyoruz. Ve sarmaya başlıyoruz. Aynen bu şekilde arkadaşlar 9 sıra saralım. Ondan sonra da zincirlerimize başlayacağız. Evet arkadaşlar 9 sırayı yaptım. Bakın 9 sıra sarmamızı yaptık. Eklemeleri yaparken kenarlardan videoyu tekrar izledim. Bazı yerlerde yine video açısından çıkmışım. Arkadaşlar bakın bu püsküllü file babet videosunda daha ayrıntılı bir şekilde buraya kadar bulabilirsiniz. Bu kısımları anlamayan arkadaşım varsa o püsküllü file babet giriş kısmına baksın. Bir de örgü ayakkabılarda ön üst yan bağlamalar diye kısa 5 dakikalık bir video atmıştım. Anlamayan bir takipçim için çekmiştim. Onda daha ayrıntılı bir şekilde ve daha yakından görürsünüz. Şu kenarlardaki bağlamalardan bahsediyorum.
Evet, inşallah anlaşılmıştır ama çıkmışım kamera açısından baktım. Şimdi 9 sıra yaptıktan sonra şuradaki zincirlerimize başlayalım. Bakın 2 zincir çekeceğiz. Bir sık iğne atlayıp batacağız. 1 2 zincir, bir sık iğne atla, bat. 1 2 zincir, bir sık iğne atlıyorum, batıyorum. 1 2 zincir, 1 2, bir sık iğne atlayalım, batalım. 1 2 zincir, bir atla, bat. 1 2, bir atla. Evet, ne kadar uğraşırsam uğraşayım, kamera açısından mutlaka bir çıkıyorum arkadaşlar. Unutuyorum çünkü belli bir yerden sonra artık aklımda tutamıyorum. Ama o yan bağlamaları bütün videolarımızda var, bulabilirsiniz. Hepsi aynı zaten. O iki yandan iki kaydırmayla bağlıyorum ya. Orayı diyorum. Evet, şimdi 1 2 dedik. Şuraya da bağladım. Evet. Şimdi yine bakın burada tekrar göstereyim. Bir sık iğne atlıyorum. Bağlarken burada. Evet, aynı şeyi yine yapıyorum bakın. Tekrar bir kez daha bağlayacağız. Evet, iki tane kaydırmayla yine bağladım. 2 zincir çektim. İki zincir çektim. Şuna batacağız bakın. Yani şuradaki yaptıklarımıza değil, şuna. Şimdi ilk etapta. 1 2 1 2. Şimdi bu ön filedeki farklılık ne diğerine göre? Tek fark şu arkadaşlar. Onda şu kenarda ekleme yaparken 2 tane atlayıp bağlamıştım. Bunu yaparken ise bir sık iğne atlayıp 2 kaydırmayla bağladım. Onda 2 atlamıştım. Tek fark bu. Yoksa gerisi aynı. Şimdi onu bir kez daha göstereyim. Daha sonrasında artık göstermeye gerek yok. Aynı şekilde yükselteceğiz. Tamam. 22 sıra örmüşüm. Birinciyi. Şurada ekleyelim. Evet, bakın 1 2 zincir çektim. Bir sık iğne atlıyorum. Diğerinden bağlıyorum. Hemen yanından bir daha. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Bir iki zincir çekip buradan dönüp geri ortalarına batarak öreceğiz. Dediğim gibi tek fark, bunda bir sık iğne atlayıp ekliyorum. Onda 2 sık iğne atlamıştım. Ama bu daha güzel oldu hanımlar.
Yani siz püsküllü babet yaparsanız ön kısmını bence buradaki gibi yapın. Arka kısmı zaten bunun topuk kısmı çok çok güzel oldu öbürüne göre. Şimdi şurada tekrar bir göstereceğim. 2 zincir çektim. Burada bakın şu birinci sık iğneyi atladım. İkinciden ekledim. Tamamını böyle yaptım arkadaşlar. Tam bu fileden 22 sıra saydım ben şurayı. 22 sıra yapmışım. 22 sıra yaptığımız zaman bakın file şu topuk kısmından sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ip kala şu topuk kısmına 9 ip kala bitmiş şurası. Diğerine 2 atladığım için ta buraya kadar gelmişti. Şu sık iğne ile birlikte buraya kadar geldi. O yüzden de topuğu istediğim gibi örememiştim. Ama şu anda biraz daha bunu öne çekmiş oldum, şu ön kısmı ve topuk kısmı, yan kısmı arkadaşlar daha muntazam oldu ve daha güzel oldu. Hadi bakalım. Şimdi 22 sıramızı yapalım. Evet arkadaşlar, eğer yaptığınız file şu üst kısım fazla büyük oluyorsa, büyük olacak gibi duruyorsa veyahut da şu hani şuraya geldiğimde 2 zincir çekip batıyorum ya. Yani şu bağlamaları yaparken şöyle de yapabilirsiniz. Bu bağlamalarda sadece bir zincir yapıp bir sık iğne atlayıp bağlarsanız çok da bol olmayacaktır. Evet. Burada bir iki zincirle dönersiniz. Şu şekilde karşıda da göstereyim. Burayı ben mesela bu fazla gibi geldi bana, öyle yaptım biraz önce. O yüzden size de göstermek istedim. Yani şu kenarlardaki bağlamaları yapacağımız zaman bu şu an 2 zincir yapıyorum ya, bu 2 zinciri tam bağlamadan önce bir zincir çekeceğiz ve ondan sonra bağlayacağız. Bu aslında hem şık bir model hem de arkadaşlar sık iğne olmadığı için ön kısmı çabuk bitiyor. Ama bunun arka kısmını ben tamamen sarma yaptım. O birazcık vakit aldı tabii ki. Bakın tam ortasına boşluğa batıyoruz. Evet bakın ikişer zincirlerle geldik. Şimdi burayı da bağladım. Şimdi bir tane zincir çektim. Bakın bir tane çektim. Buradan bir sık iğne atladım. Diğer sık iğneden birleştirdim.
Böyle yapalım. Bu kenarları tam bağlayacağımız zaman bir zincir çekip bağlayalım arkadaşlar. Bu şekilde daha güzel oldu. Bakın 2 ile döndüm ama. Bir çektim, bağladım. 2 ile döndüm. Böyle yapalım. Ben ortaya çıkan tüm güzellikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bir öncekinden daha güzel olduğu zaman sanki suçlanıyorum. Öncesinde size yanlış bilgi vermişim gibi hissediyorum. Hemen diyorum bunu da vermem lazım. Bunu da paylaşmam lazım. Bu şekilde arkadaşlar. Burası anlaşıldı. Tam 22 sıra filemizi örelim. Bu arada şu tabanlığımızı da bakın sadece yerleştirdim. Gördünüz mü? Birazcık böyle zor giriyor. Ayakta kullanılırken de çıkmaz. Ama yıkanacağı zaman bu çıkarılacak içerisinden. Güzelce ayakkabımız yıkanacak. Mis gibi tekrar takılıp giyilecek arkadaşlar. Gayet güzel. Bakın. Bakımlı ayakkabılardan alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. 22 sıra filemizi yaptım ben. Bakın burada daha önceki gibi 2 atlamayıp bir tane atlayıp eklediğim için file çok fazla topuk kısmına doğru gitmedi arkadaşlar. Burada arka tarafı rahatlıkla yapabileceğimiz yani oturtabileceğimiz bir mesafe kalmış oldu. Evet, bu şekilde tam 22 sıra yaptık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bakın burayı yapacağız. Burayı. 1, 2, 3, 4 diş sık iğne yapmışım ama 2 dişten sonra boşlukları yani şu deliklerimizi koyacağız. Evet, bir zincirin içine batıyorum. Bir tepesine sık iğneyi yaparken. Bakın. Bir içine tam ortasına bir sık iğnenin tepesine. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bir tane içine bir tane arada battığım sık iğnenin tepesine. Şimdi bunun üzerine 3 sıra daha sık iğne yapalım. Ondan sonra deliklerimizi koyacağız. Pardon, 2 oldu. Yine bakın arkadaşlar sık iğneyi de
Buraya geldiğimiz zaman her zaman eklediğimiz gibi, tabii ki atlamadan, burada filelerde atlıyorduk ama sık iğne de atlamadan hemen yanındakine eklememizi yapacağız. Bir, evet, 2 taneyle bakın yine ekledim. Yine bir tane atlayıp ikinciye battım. Bakın, yaptığınız file çok geniş olduysa deneyin. Çok bol olduysa arkadaşlar, buradaki son yapacağınız sık iğnelerde artırma yapmayabilirsiniz. Sık iğnelerde artırma yapmamak için de ben şimdi burada bir atladım battım ya. 2 tane atlayıp batarsanız artırma yapmamış olursunuz. Şimdi biz ne yapıyoruz? 2 tane kaydırma ile ekliyoruz. Dönüyoruz. Bir tanesini atlayıp ikinciye battığımız zaman birer tane artırmış oluyorsun iki taraftan da. Ama 2 atlarsan artırmadan devam etmiş olursun. Eğer öyle bir durum olursa, bol gelirse üstü, bu son sık iğneleri yaparken artırmazsınız. 2 tane atlayıp batarsınız dönerken. Evet, bakın, bir geldim bir döndüm, bir diş oldu. Aynı şekilde bir diş daha yapalım. Yani toplamda burası 2 diş, 4 sıra yapalım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, bakın, 2 diş yani 4 sıra ördük. Şimdi şu öndeki deliklerimizi koyacağız. Buraya, ön kısma 4 tane delik sığdıracağız. Evet, şu ikisi tam ortada olacak şekilde ayarlayacağız. Şöyle saydım ben diğerini, ama yine de hani 1-2 ilmek eksik fazla da çıkabilir. Onu da ayarlamamız gerekecek. Evet, şurada yine bağladıktan sonra bir tane atlayıp döndüm. 1 diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 taneden sonra 2 zincir çekelim. 1 2 1 2 2 zincir çektik. 1 2 sık iğne atlayıp üçüncüye batalım. Birinci deliğimizi koyduk. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 yaptım. Tam şöyle ortaya gelmesine de dikkat edeceğiz tabii. Şu ortaya 7 tane yaptım. Şuraya gelecek. 8 yapalım arkadaşlar. Tam denk gelmeyecek gibi. 8 yaptım. 8. 1 2 zincir çektim. 1 2 sık iğne atlayıp üçüncüye battım. Şimdi burası tam ortası. 1 sık iğne oldu. 2 3 4 5 6 7 8 9.
Bu ortayı 9 yapmıştım. Diğerine 9. 1 2 zincir çektim. 1 2 sık iğne atlayıp üçüncüye battım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 1 2 zincir çekelim. 2 sık iğne atlayıp üçüncüye batalım. Bakalım aşağısı 15 olacak mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tamam, denk geldi. Buradan yine kaydırma şeklinde bağlayalım. Şimdi şuranın önemli olan tam ortada olması. Bakın şuradan baktığınız zaman, şu şekilde baktığınız zaman tam ortada olması. Buralara kuş gözü takılacak. Hemen buradan dönelim bakalım. Dönelim. 2 tane atladım artırmamak için. Şimdi dönerken burada yine öteki tarafa kadar sık iğnemizi devam ettireceğiz. Sadece şu çekmiş olduğum zincirlerin içerisine ikişer tane evet, 1 2 yaptım. Ama şu kuş gözü takacağımız yerler var ya, şurası yani tam ortası. Buraları birer tane, burası küçük olsun arkadaşlar. Ben 2 zincir çektim ama sıkı olsun ve yine kuş gözü buraya zor girsin çıkmaması adına. Buraların içlerine bir tane batacağım. Bakın şunlara, diğerlerine 2 battım. Geleyim oraya. Yani kuş gözü takacağımız deliklerin içine 2 sık iğne değil, 1 sık iğne yapalım. O deliği çok büyütmeyelim çünkü. Evet, şöyle. Bir tane, bakın bir tane yaptım. Evet. Yine bir tane daha yapalım. Devam ediyoruz. Evet, diğer tüm deliklere, kuş gözü takmayacağımız tüm deliklere ikişer batalım arkadaşlar. Şimdi ben burada ön tarafta 4 tane delik koydum. Arka tarafta da ya 10 delik ya 8 delik olması lazım. Yani ortaya çıkan delik sayısı toplamda tekli olmaması lazım arkadaşlar. Çiftli olması lazım. Yani mesela 14 gibi, 12 gibi, 16 gibi tekli çıktığı zaman olmuyor. Daha önce denenmiştir. Bağcığın ipinin biri içeride kalıyor, birisi dışarıda kalıyor. O nedenle arka tarafa 8 tane delik koydum ben. Ayarladım onu. Yani bir ilmek eksik, bir ilmek fazla fark etmez. Onu elimize göre ayarlayalım. O sorun değil.
Evet, 2 tane kaydırma yaptık. Şimdi bakalım. Evet, 3 diş. 4. dişi de örmüşüm. Ondan sonra arkaya geçmişim. Bakın 1 2 3 4. Evet. Şimdi o zaman ne yapacağız? 1 2 3, bir gidip geleceğiz arkadaşlar. Evet. Bir gidelim. Buraya tekrar gelelim. Sık iğne yapalım. Ondan sonra arkaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, bakın bir gittim geldim. Yani toplamda 1 2 3, bakın 4 diş bitmiş oldu. Evet, burada bu kısmı bağlayıp ipimizi koparacağız. Artık arka tarafa geçeceğiz. Sağlamlamadan kopardım. Şöyle bir sağlamlayalım buraya. Şurada. Şimdi arkadaşlar, burada zaten diğeriyle karşılaştırdığımda farklardan birisi neydi? Şu önde ekleme yerleriydi, hatırlarsanız. İlk yaptığım püsküllü babette 2 atlayıp batmıştım. Burada ise bir sık iğne atlayıp eklemeleri yaptım. O yüzden bu ön kısım çok fazla arkaya kaymadı. Şu tarafa doğru kaymadı. Bakın burada ilk yaptığımız file babette ta buraya kadar gelmişti. Sık iğne bittiği zaman şu topuğa kadar gelmişti ama şu anda arada 1 2 3 tane ip kaldı burada. Evet, şimdi bu topuk kısmını, arka kısmını ben tamamen bunu sarma yaptım ve topuk kısmı tamamen farklı. Bu çok daha güzel oldu, onu da söyleyelim. Diğerine göre çok muntazam oldu arkadaşlar. Bu topu pek çok babette hani kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, Zeynep arkadaşıma da katkılarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Fikirlerinden dolayı. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurayı ortalayacağız. Tam ortayı işaretledikten sonra tam şu şekilde, bakın buraya. Şurası orta desek. Evet, orta burası. 15 ilmek bu tarafta, 15 ilmek bu tarafta. Yani toplam 30, bir de bu 31 ilmeği kapsayacak şekilde sık iğne ile başlayacağız. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şöyle şuradan başlayalım. Şu tığımızı alabiliriz artık. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bir tane ördük. Tam ortaydı orası. Tekrar 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Şöyle tam toplam başladığımız yerden itibaren aslında 31 oldu. Tam şurası 31 ilmek olacak. Şimdi buradan tekrar dönüyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Bu yaptığımız yere, başladığımız yere kadar sarıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Başladığımız yere kadar saralım. Evet, buranın tamamını ben sardım. Şimdi şunu yapacağız. 5 kaydırmayla ileri gideceğiz. 1 2 3 4 ve 5. Bakın döndüm, geri döndüm. Bu kaydırmaların içine şimdi sık iğne dolduracağım. Evet arkadaşlar, bakın buraya kadar sık iğne yaparak geldim. Şimdi devam ediyorum. Bir 5 tane daha ekliyorum. 1 2 3 4 5. Döndüm. Burada sarmayı yaparken hemen dibinden batmıyorum. Bir ilerisinden batıyorum. Şimdi başlamış olduğumuz yere kadar sık iğnelerimizin içerisine tek tek saracağız arkadaşlar. Evet, burayı da sardık. Şimdi yine bir tane daha saracağız. 5 tane kaydırmayla ileri gideceğiz. 1 2 3 4 5. 5 kaydırma yaptım. Döndüm. Hemen dibinden değil, bir atlayarak bakın hep. Burada da o şekilde sık iğne yapacağız şimdi. Şuraya kadar sık iğnemizi yapalım. Evet, yine buraya kadar bakın sık iğne ile geldim. Tekrar şimdi sık iğne ile devam ediyorum. Buradan 5 sık iğne alacağız. 1 2 3 4 ve 5. Dönelim. Dönelim. Yine söylediğim gibi sarmaya başlıyoruz. Bir ilmek ileriden.
Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu topuk gerçekten kusursuz oldu. Yani babet modellerinde rahatlıkla kullanılabilir. Hani sarma yapılmasa da sık iğne bu tarzda yapılıp, sarma şart değil, sık iğne yaparken de bu tarz yapılıp kullanılabilir. Tam bir ayakkabı oldu yani. Çok çok güzel oldu. Evet, yine buraya geldik. Burada son sarmamızı da yapalım. 5 kaydırmayla ilerleyelim. 1 2 3 4 5. Yine hemen birinciye atlıyoruz. İkinciden sık iğne çıkarmaya başlıyoruz. Evet, şimdi burada yine bir 5 tane daha sık iğne. 1 2 3 4 5. Geldik, dönüp saracağız ki ta ki karşıya kadar, başlamış olduğumuz yere kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Ondan sonra birlikte sayıları bir kontrol edeceğiz. Evet, bakın buraya kadar geldim sarma yaparak. Arkadaşlar, ne kadar yükselttik? Bakın ilk yaptığımız sık iğne ile birlikte 1 2 3 4 5, tam 5 sıra arka tarafı yükseltmiş olduk. Şimdi yine sık kaydırma yapalım. 1, artık burada ne kadar kaldıysa ilmeğimiz, 2 2, şurada eklememizi yapalım. 2 tane ekleyelim. Şimdi sık iğne yaparak yine diğer başa kadar gidelim. Evet, buraya kadar geldik. Yine sık iğnelerimize devam edip burada eklememizi yapacağız. Yine bakın buradaki eklemeler hep aynı arkadaşlar, kaydırma şeklinde kenarlara eklediğimiz gibi. Evet, şimdi bir atlayarak sarmaya başlayacağız. Bakın şu anda 6. sırayı sarıyorum. 6. sırayı sarıyorum. Bunun üzerine aynı şekilde 2 sıra daha sarma yapalım arkadaşlar. 8. sıranın bitiminde
tekrar görüşelim. Buralara dayandı artık. Her geldiğimizde ikişer ikişer buralardan kaydırmayla ekleyeceğiz. Bir tane atlayıp döneceğiz. Evet. Şimdi 6. sarmayı yapıyoruz. Üzerine 2 sıra daha yapacağız. 8. sarmada tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar bakın, en alttan saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplam 8 sıra sarmamızı yaptık. Şurada şu arkaya ait diye düşünürsek 5 sıranın üstüne 1, 2, 3 tane daha yaptık. Şimdi 9. sıraya başlıyoruz. 9. sıraya başlarken ne yapacağız? Yine burada 2 kaydırmamızı yapalım. Birini atlayıp ikinciden battık. Şimdi 5 ilmekte bir keseceğiz. Ta ki buraya kadar. Toparlasın diye kendisine 2, 3, 4, 5. Bakın 5 ilmek yaptım. Burada şimdi bir taneyi atlıyorum. Bir tane kesiyorum burada. Yine bir oldu. 2, 3, 4, 5. Bir taneyi atlıyorum. İkinci kez kestim bakın. Tekrar 2, 3, 4, 5, 5, 5. Burada bir taneye atlıyoruz. Üçüncü kez kestik. 2, 3, 4, 5. Yine bir ilmek atlayalım. Bir tane keselim burada. 2, 3, 4, 5. Bir tane atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine buradan birini atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane atladım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane atladım. 2, 3, 4, 5. Yine bir tane kestik. 1, 2, 3, 4, 5,
Ve burada yine bir tane bakın atlıyoruz. Ve topuk kısmını toparladık bu şekilde. 9. sırada 5 ilmekte bir kestik arkadaşlar. Şimdi karşı tarafa kadar saracağız yine. Şuradan başlayarak saracağız. Kesmenin tamamını niçin gösterdim? Çünkü yabancılar da izliyor. Mesajlar gönderiyorlar. Tane tane, aşama aşama anlatın, biz de yapıyoruz diye bir mesaj göndermiş yabancı bir arkadaşımız. Aklıma şu geldi arkadaşlar. Ben de bu ayakkabı işini yabancıların ellerine baka baka öğrenmiştim. Özellikle de Dinadora isimli bir hesap var. Ondan öğrendim ayakkabı yapımını diyebilirim. O nedenle biraz daha tane tane yabancılar da yapabilsinler diye gösterdim. Evet, bu şekilde buraya kadar saralım. Evet, 9. sırayı sardık. 9. sırada kesme işlemlerimizi bitirdik. Şimdi 10. sıraya başlıyoruz. 10. sırada ne kesme ne artma hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar. Sık iğnelerimizi yapacağız buraya kadar ve tekrar sarmamızı yapacağız ve buraya geleceğiz. Farklı hiçbir şey yapmayacağız. Evet arkadaşlar, 10. sarmamızı da yaptık. Artma eksiltme yapmadan 10. sırayı direkt sık iğnelerini yaptık. Dönerken de sardık geldik. Şimdi 11. sıraya gidiyoruz. 11. sırayı giderken bu sefer 10 ilmekte bir keseceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 yaptık. Bir tane atlayalım. Bir tane keselim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir tane atlayalım. Arkadaşlar yine de bu kesintileri ayakkabıyı kim giyecekse onun ayağına göre giydirilip ayarlansa daha mantıklı olur. 4 5 6 7 8 9 10. Mesela yine de toparlanmadı, çok yayvan görüyorsanız 10 ilmekte değil 8 ilmekte bir kesebilirsiniz. Bir tane atladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pardon 10'du. Bir tane atlıyoruz.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada ekleyelim. 1, 2. Şimdi tamamını saralım. Başa kadar saralım arkadaşlar. Burası da 11. sıra şu anda. Bakın bir 9. sırada kestik. 5 ilmekte bir. 10. sırada hiçbir şey yapmadan üzerine sık iğnesini yaptık, sardık. 11. sırada ise 10 ilmekte bir kestik. Topu çünkü toparlıyoruz. Bu sarma zaten arkadaşlar yayılıyor. Giyildiği zaman da biraz daha açılıyor. O yüzden sarmaları yaparken de sıkı sıkı yapmamız gerekiyor. Öyle gevşek gevşek olmaz. Evet, bu şekilde tamamını bir saralım. Evet arkadaşlar, 11. sıramızı bitirdik. 12. sarmaya başlarken şuradaki deliklerimizi koyacağız artık. Bakın şu bağcığımızı yapacağımız deliklerimizi koyacağız. Arkadaşlar bu arkaya ön tarafa 4 tane koyduk ya. Ya 8 tane sığdıracaksınız ya 10 tane sığdıracaksınız. Ben 8 tane sığdırdım. Çünkü dediğim gibi çift sayı çıkması lazım en sonunda. 8 tane arkaya yaptım. Önde ona yaptığıma göre toplamda 12 tane falan yapmış oldum. Şimdi ben buraya 8 tane deliğimi sığdırmaya çalışacağım. Şöyle tamamını göstermeyeceğim. 1, 2. Bakın deliğin diğeri şurada zaten. O yüzden çok fazla gitmeden bir delik koymamız lazım buraya. 2 tane çektim. 1, 2 zincir çekeceğiz. 1, 2 sık iğne atlayıp 3.'ye. Bakın. Sonra aralarını 8 8 yaparak 8 sık iğne 8 sık iğne, eğer hani fazla eksik gelirse 7 9 şeklinde de ayarlanabilir arkadaşlar, sıkıntı olmaz. Bu arkaya ben 8 tane delik yerleştireceğim. Siz de kendiniz elinizdeki ilmeklerinize göre 8 veyahut da 10 taneyi yerleştirin arkadaşlar. Ne zaman yerleştiriyoruz? Tam 12. sıraya başlarken. Bakın 12. sıraya başlarken. Evet, ben 8 tane deliğimi yerleştirdim arkadaşlar buraya. 8 ilmekte bir koydum. Oldu. Denk geldi. Evet. Şimdi tekrar döndük. Sarmaya devam ettik. Şu deliklerin içerisine gelen kısmı normal sık iğne yapalım. Diğer kısmı da saralım. Evet, şu şekilde. Bakın zincirin içerisine normal sık iğne yapalım. Diğer kısımları
sarın. Evet arkadaşlar. 12. sıramızı da bitirdik ve 12. sırada deliklerimizi yerleştirdik. Bakın. Bakın. Şimdi tamamını döne döne bir sık iğne yapacağız. Biraz toparlaması adına bakın burada önden devam ediyorum. Şimdi bu sık iğneyi şuraya kadar gelelim. Şu topuk kenarına kadar gelelim. Bakın arkadaşlar burada şu şekilde bakalım. Şu topun arka kısmında şöyle bir ilmek atlayıp bir tane kestim. Buradan başladım. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Bir tane daha kestim. Tekrar 2 3 4 bir 5 daha örüp bir daha kestim. Bir, iki, üç, dört, beş. Burada bir tane daha keselim. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir daha kestim. Bir tane daha keseceğim. Ondan sonra kesmeyeceğim artık. 2 3 4 5. Bir tane daha kesiyoruz. Toplamda burada dikkat ederseniz topuk kısmında 6 kez daha kestim arkadaşlar. Özellikle bu kesintileri yaparken ayağımıza mutlaka deneyelim. Ona göre yapalım. Şimdi benim bu ayakkabım 37 numara arkadaşlar. Bittiği zaman ben santimlerini de vereceğim ölçerek. Çünkü ipim ince, bundan çok anlaşılmayabilir. 38, 39, 40'larda tabii ki burada yükseltiyi artırmak lazım. O nedenle bu ayakkabımız bizim 37 numara. Ben kendi ayağıma göre yaptım bunu. Evet, burada şimdi sık iğneyle artık devam ediyoruz. Kesintilerimizi bitirdik. Bakın 12 sarma yaptım. Bu sık iğne 13. artık. 13. sıra yani. Şimdi bunu bitirdikten sonra tamamına döne döne ters sık iğnemizi yapacağız ve ayakkabımızın bağcığını da takacağız. Boncuğunu taktıktan sonra işimiz bitmiş olacak arkadaşlar.
Gerekiyorsa bakarsınız, ayağınızla denersiniz, biraz daha kesersiniz. Gerekiyorsa. Evet, şurada bir kaydırmayla birleştirelim. Bir zincirimizi çekelim üstüne ve ters sık iğnemize başlayalım arkadaşlar. Tek tek şimdi bu sık iğnelerimizin içine ters sık iğne ile dolduralım. Bu şekilde tamamını buraya kadar ters sık iğne yapalım ve ortaya bu görüntü çıkacak arkadaşlar. Bakın bu şekilde buraya kadar ters sık iğnemizi yapalım. Evet arkadaşlar, ters sık iğnemiz bitti. Biraz uzun kestim. Bakın iğneme taktım ipi ve burada biraz bittiği yerde şöyle sarma yapacağım, devam edeceğim. Biten yer belli olmasın diye. Bu şekilde yapıldığında belli olmuyor arkadaşlar. Güzel bir görüntü oluşuyor. Yani nerede bittiği anlaşılmıyor daha doğrusu. Bu şekilde birkaç tane sardıktan sonra ipimizi şöyle içeri alalım. Şu ucunu yapmıştım takmak için. Ondan dolayı geçmedi. Evet, şurada bu ipimizi sağlamlayalım. Burada keselim ve mutlaka yakalım. Evet, çıkmayacaktır, gayet sağlam oldu. Bakın ben kuş gözlerini taktım. Her videoda arkadaşlar göstermeme gerek yok. Örgü ayakkabılara kuş gözü takma isminde ayrı bir videoda gösterdim zaten bunu. Bir de en son attığım sandalet videosunun sonunda da var. Orada da gösterdim. Oralardan bakabilirsiniz. Hiç bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Evet, bu şekilde ayakkabımızı bitirdik. Şimdi bakın bağcığını nasıl oluşturduk. Bağcığını aynı yine kendi ipini 2 kat yapıp büktük arkadaşlar. Eski annelerimiz bize yaptırırdı, hatırlarsanız. Karşılıklı 2 kişi geçer, biri bir tarafa, diğeri diğer tarafa bükerdi. Ben de bunu o şekilde bir sandalyenin başına bağlayıp kendim büktüm. 2 kat büktüm, 4 kat oldu arkadaşlar. Bu şekilde 4 kat oldu. Bunu ne yapacağız? Şuradan hemen başlayalım almaya.
Evet arkadaşlar, ayakkabımız bitti. Şu arka kısmı ölçeceğimi söylemiştim, unuttum. Şu anda ölçtüm. Burası 5,5 santim arkadaşlar. Ve ayakkabımız 37 numara. Buna göre artık 36, 38, 39 yarım, yani yarım santim şeklinde artırılabilir, ayarlanabilir. Ayakkabımızı bitirdik, şükürler olsun. Gayet de güzel bir ayakkabı ortaya çıkmış oldu. Evet. Bir dahaki örgü ayakkabıda sanat videolarında görüşmek dileğiyle. Şimdiden yapacak olanların ellerine kollarına sağlık. Kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.